Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere menekşe bakımına dair püf noktalardan bahsedeceğim. Eğer menekşeleriniz uzun süredir çiçek açmıyorsa ve menekşeleriniz sürekli çürüyorsa bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz üzere menekşelerim bol çiçekli. Sizlere şimdi menekşe bakımına dair ilk püf noktadan hemen başlamak istiyorum. Elimde çiçekleri tamamıyla solmuş olan bir menekşe var. Görüyorsunuz. Bu menekşenin şu anda bütün çiçekleri solmuş. Böyle bir menekşeye nasıl bir bakım yapmak gerekiyor? İlk yapmanız gereken menekşenin özellikle solan çiçeklerinin hepsini tek tek kesmeniz. Sizlere tavsiyem, bakın görüyorsunuz yaprakları da bu şekilde artık çürümeye başlamış. Bu tarz menekşeler genelde güneşte çok fazla kalan menekşeler bu şekilde kuruyabiliyorlar ya da çok fazla susuz kalan menekşelerde bu tarz kurumalar olabiliyor. Eğer evde menekşe besliyorsanız mutlaka menekşelerinizi çok güneş almayan bir yere, bol aydınlık bir yere koymanız gerekiyor. Eğer çok fazla güneşte kalırsa ya da eğer çok fazla toprağını kuru bırakırsanız menekşenin çiçekleri kısa sürede solmaya ve kurumaya, yaprakları da yanmaya başlar. Böyle bir durumla karşılaşmamak için mutlaka menekşelerinizin konumunu belirleyin ve hemen ardından solan çiçekleri bu şekilde kesin. Menekşelerde budama işlemi çok önemli. Hem yaprakta hem de solan çiçeklerde mutlaka bu tarz kesimler yaparak menekşenin asıl gücünü yeni çiçek çıkarmasına ya da yeni yaprak çıkarması için desteklememiz gerekiyor. Evet, gördüğünüz üzere menekşenin üzerindeki bütün solan, kuruyan çiçekleri bu şekilde kestim. Ve şimdi menekşenin bakın kenar kısımlarından kuruyan ve yanan yaprakları var. Bunları da hemen makas ile kesiyorum. Menekşelerde budama çok önemli. Bakın zaten küçük küçük yeni yapraklar çıkarıyor. Bu yaprakların daha hızlı büyüyebilmesi için özellikle yaşlı olan ve de çürüyen yaprakları kesmenizi tavsiye ederim. Eğer uzun süre bu şekilde menekşe eski yapraklarla ve kuruyan çiçeklerle kalırsa kesinlikle çiçek çıkarma işlemi de o kadar uzun sürer. Bakın hemen solan yapraklarını, çürüyen yapraklarını özellikle dipten kesmeye çalışın. Dip kısmından bu şekilde bir makas ile gördüğünüz üzere kesiyorum. Bakın zaten yaprak yeterince yanmış ve çürümüş. Diğer yaprağını da hemen kesiyorum. Evet, bütün eski yapraklarını da kestim. Bu kadar budama işlemi yeterli. Bundan sonra menekşemizin nasıl bir gelişim gösterdiğini özellikle sizlerle de paylaşacağım. Bakın görüyorsunuz son hali bu şekilde. Menekşemin zaman ile hızlı bir şekilde nasıl geliştiğini ve bu aşamada nelere dikkat ettiğimi özellikle sizlerle tekrardan paylaşacağım. Evet, menekşemin son halini de sizlerle paylaşmadan önce eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz üzere menekşem hızlı bir şekilde gelişim gösterdi. Bu şekilde gelişmesi 2-3 ayı buluyor. Bakın bu da diğer pembe menekşemin de ilk az çiçekli halini sizlerle paylaşmıştım. Gördüğünüz üzere çok güzel şekilde çiçeklendi.
Genelde biz menekşelerde tomurcuklu iken ve tomurcuklarını daha açmamış iken kurumalar ve bu tomurcuklarda dökülmelerle karşı karşıya gelebiliyoruz. Birazdan sizlere bunu da özellikle göstermek istiyorum. Bu tarz menekşe kurumaları ve tomurcuk kurumalarıyla karşılaşmamak için yapmanız gereken ikinci önemli püf nokta ise menekşenin sulanması. Kesinlikle menekşeyi toprağının nemli olması gerekiyor. Menekşe toprağının iyice ıslandığından mutlaka emin olmanız gerekiyor. Eğer menekşe toprağı uzun süre kuru kalırsa menekşenin tomurcukları kısa sürede kuruyup dökülür. Bakın görüyorsunuz, menekşeyi özellikle sulama yaparken kenar kısımlarından yapıyorum. Ve diğer ikincisi ise gövde kısmına su girmemesi gerekiyor. Yani yaprak aralarına ve gövde kısmına su girmemesi gerekiyor. Ya benim gibi bakın bu şekilde alttan sulama da yapabilirsiniz. Bu da yine menekşedeki özellikle sık rastladığımız gövde çürümesinin önüne geçecektir. Bakın görüyorsunuz, bu şekilde ben genelde sulama yapıyorum. Eğer bunlara dikkat ederseniz menekşenin hem hızlı bir şekilde çiçek tomurcukları çıkarması hem de tomurcuklu iken tomurcukların kurumadan bu şekilde bol bol açması için yardımcı olacaktır. Menekşenin toprağını mutlaka belirli aralıklarla kontrol edin. Hiçbir zaman çok kuru olmasın. Hep nemli olması gerekiyor. Çok da aşırı suyun içerisine bırakıp kök çürümesine de sebep olmayın. Üçüncü önemli püf noktamız ise menekşenin konumu. Bakın bu şekilde pencere kenarında direkt güneş almayan fakat bol aydınlık bir pencere kenarına koyuyorum. Gördüğünüz üzere tabaktaki suyu da zaten sabahtan akşama kadar yavaş yavaş çekiyor. Böylelikle sadece ihtiyacı olan suyu almış oluyor. Konumunu da bu şekilde belirledikten sonra menekşelerinize 20 günde bir muz kabuğu suyu ya da yumurta kabuğu suyu verebilirsiniz. Bunlar pirinç suyu da verebilirsiniz. Bunlar menekşenin gelişimi için çok fayda sağlayacaktır. Umarım bu anlattığım püf noktalar sizler için faydalı olmuştur. Eğer bu videomu beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında sorularınız varsa sorularınızı sorabilirsiniz. Eğer bu videolarımı izliyor ve uyguluyorsanız sonuçlarını da yorumlar kısmına paylaşırsanız böylelikle diğer takipçilerim de bilgi sahibi olmuş olurlar. Hoşça kalın, sağlıklı kalın.